Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Üzerimde görmüş olduğunuz bu baharlı crop bluzu çalıştım. Aslında ben başta modelini çok beğenmiştim. Elimdeki sevdiğim, hoşuma giden birçok renkle denedim ama hiçbirinin duruşu bu şekilde olmadı. Gerçekten her modelde her ipe gitmiyor. En son bu ipimi ben yazın elbise vesaire etek falan örmek için almıştım. Nasip olamadı. Çok verimsiz bir örgü açısından yaz geçirdim. Sonra bu ipimle denedim ve gerçekten duruşu harika oldu. Şuna bakar mısınız? Tam istediğim gibi. Ve neden olmasın dedim. Bu iplikle çalıştım. Bence şahane oldu. Ben gerçekten duruşunu çok beğendim. Renk olarak da benim çok tercih edeceğim, bayıldığım bir renk değil açıkçası. Fıstık yeşili gibi ama aralarındaki simler, pamuklu dokusu ve bakın modelle uyumuyla bence şahane oldu. Sizler evet, arama geldi ve video kesildi. Her neyse, sizler nasıl buldunuz, yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bence yeşil renkle şahane oldu. Ben her zamanki gibi S bedene göre çalıştım. Videoda bütün detaylarını bahsettim. Siz de kendi bedeninize göre çok rahatlıkla çalışabilirsiniz. Böyle bakın, yaka kesimi yok, kol kesimi yok. Çok basit, çok şık ve bence şahane bir model oldu. Sarma iplik kullandım. 3,5 milim tığ kullandım. Yaklaşık 300 gram civarında sarma iplik kullandım. Kullandığım iplik vesaire, diğer işte bütün detaylar zaten videomda olacak. O zaman videomu geçmeden önce videolarımın devamlı için kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve küçük bir destek yorumunda yapmayı ihmal etmeyin. O zaman keyifli seyirler. Evet, bluzun ölçüleriyle başlamak istiyorum. Salaş bir model, crop bir model ama beden kısmı fark ettiyseniz zaten fotoğraflarında detaylı görseller zaten mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Çok geniş bir beden değil. Beden daha normal inerken kollar daha geniş ve İspanyol paça olarak iniyor. Şimdi ben ölçüleri sizinle paylaşacağım. Bunlar S beden için, benim kendi bedenim için kullanmış olduğum ölçüler. Sizler kendi bedeninize göre çok rahat uyarlayabilirsiniz. Zaten videoda detaylarda bahsedeceğim nasıl ayarlamanız gerektiğini. Bakın. Bakın. Eni 44 santim. Boyuna bakalım. Şu yaka kısmından bakalım. Boyu da 34 santim. Böyle kısa olsun istedim. Çok uzun istemedim. Kolu hemen söyleyelim. Kol uzunluğumuz 47 santim. Kolu şöyle en olarak söylersek eğer 20 santim ama uç kısımlara doğru şu yapmış olduğum sık iğneler sayesinde uçlar daha İspanyol gibi durdu ve bakın 22 santim olarak görünüyor. Şimdi bluzumuz bu şekilde. Toplamda 300 gram civarı sarma iplik kullandım. Bakın duruşu gerçekten çok güzel oldu. İçindeki simlerle vesaire de çok şık oldu. Şöyle diğer kolumuzu da gösterelim. Şahane bir model. O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet, modelimize kullanmış olduğum iplikle başlamak istiyorum. Bu şekilde sarma bir iplik almıştım. Şu içerisindeki renk geçişleri bakın. Mavili sarılı yansımalar. Normalde fıstık yeşil bir renk ama bu simli yansımalar, içerisindeki mavi yansımalar çok hoşuma gitmişti. Gerçekten şahane bir ip. Sarma iplik olarak almıştım ben. Pamuk içerikli bir iplik. Çok güzel. Bununla farklı projeler düşünüyordum. Bayağı çok almıştım ama bu karşıma çıkan, sizlerin bana göndermiş olduğu modeli denediğim iplikler arasında en güzel yansıtan bu oldu. Gerçekten şahane oldu. Bakar mısınız? O yüzden de bununla örmeye karar verdim. Şimdi bu şekilde sarma iplik kullanıyoruz. Sarma ve hazır şekilde olduğu için gram olarak bilmiyorum ama tahmini olarak crop model olduğu için 100 gramlık 3 yumak yeterli diye düşünüyorum. Kullanmış olduğum tığı şöyle göstermek istiyorum. Bakın tığımız 3,5 milim. Hemen modelimize başlayacağız. Şöyle bir parça hazırlayacağız öncelikle. Bu parçadan toplamda 2 tane olacak. Ben bir tanesini hazırladım. Diğerini birlikte hazırlayacağız. Bu beden için hazırlayacağımız parça. Kızım sen diyorsun. Evet, şimdi hemen tarifimize başlayalım. 2 tane düz parça hazırlayacağız beden için. Birisi ön olacak, birisi arka olacak. Şimdi bakın. Şöyle sabitliyorum. Ben demedim kızım, sen dedin. Şöyle orta ayarda
60 tane zincir çekiyorum. Bakın ne sıkı ne gevşek. Bu şekilde 60 tane zincirimizi çekiyoruz. Evet, 60 tane zincirimi bakın bu şekilde çektim. Şimdi modelimize geçiyoruz. Bu 60 zincirimiz temel alt kısım için. Ayrıca da şöyle 6 tane zincir çekiyorum. Bakın modele geçtiğim aşamada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi doluyorum. Bakın şu 60. zinciri 2, 4, 6. Evet. 60. zincirin içerisine batıyorum. Bu kısmı kenar zinciri sayıyorum. Bakın. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Şuradaki 3 taneyi kenara çıkmak için 3 tane de şu kısımdaki zincirler olarak saydığım için 60'a artı 6 ekleyerek kenar kısımlarını yaptım. Şimdi doluyorum. Bakın aynı noktaya giriyorum. Ve yine ikili trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Bakın 1, 2, 3 tane zincir atlıyorum. Dördüncüsüne giriyorum. Ve buraya yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada yapacağımız işlem bu. Bakın 3 tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Şöyle 1, 2, 3 tane zincir atlıyorum. Dördüncüsüne giriyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Elinizi sıkmanıza gerek yok. Normal orta ayarda, çok gevşek de tutmadan bu şekilde modelimizi kuruyoruz. 3 zincir, bir kez daha gösterelim. Bakın doluyorum. Bu içine girdiğimizi saymıyoruz. 1, 2, 3. Dördüncüsüne giriyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Ardından doluyorum. Aynı noktaya tekrar ikili trabzan yapıyorum. Aralarda zinciri vesaire çekmiyoruz. Şimdi modelimizin birinci kurulum aşamasında yapacağımız işlem bu. Aralarda 3'er zincir. Dördüncü zincire girdiğimiz zaman 3 zincir atlayıp dördüncüsüne girdiğimiz zaman da 2 tane ikili trabzan. Şimdi bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıra sonunda yine bitişi göstereceğim. Evet, ikili trabzan gruplarımı yaptım. Şimdi şunu saymıyoruz. İkili trabzan gruplarımızdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane ikili trabzan grubum var. Şimdi bakın 4 tane ilmeğim kaldı. 3 tane zincirimi çekiyorum. Bitişi göstereceğim. Ardından şöyle bakın 2 kez doluyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincir atlıyorum. Son zincirime yani dördüncüye batıyorum. Ardından da 1, 2, 3 seferde yukarı çıkarak sıramı tamamlıyorum. Evet, modelimizin kurulumu bu şekilde. Aralarda şu ikili trabzan gruplarından 15 tane var. Bir de şöyle kenar için 2 tane yukarı doğru çıktığımız tekli zincir grubumuz var. Şimdi bu S beden için yeterli. Siz kendi bedeninize göre nasıl büyüteceksiniz? Ben 60 zincir artı 6 çektim ya. Siz de bu modeli kurmak için 4'ün katlarını ekleyerek devam etmeniz gerekiyor. Mesela işte ben S beden için 60 zincir üzerine kurduysam siz M beden için 68 zincir üzerine kurarak bir deneyin. 68 zincir üzerine kurduğunuz zaman şu 2 tane ikili trabzan gruplarından bende 15 iken sizde 17 olacak. Ona göre kendi bedeninize göre artırarak rahatlıkla uyarlayabilirsiniz. Yani model basit, kendi bedeninize uyarlamak da çok daha basit. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bundan sonra yapılacak işlemi göstereceğim. 6 tane zincirle yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3. Şimdi bu 3 zincirimiz şuradaki kenar trabzanı için. 3 tanesini çektik değil mi? 3 tane daha çekiyorum. Bu son 3 tanesi de şu boşluk trabzanlar için. Doladım. Şimdi bakın burada 2 tane trabzan yapmıştık. İkisinin tam orta noktasına giriyorum. Ve trabzanları bundan sonra bu noktalara yapıyorum. Arada zincir vesaire çekmiyorum. Doluyorum.
Yine bu noktaya giriyorum ve trabzanlarımı yapıyorum. 3 zincir çekiyorum, doluyorum. Bir sonraki bakın ikili trabzan grubunun tam orta noktasına giriyorum ve buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum, doluyorum. Bakın 2 tane trabzanım var. Onun tam orta noktasına giriyorum ve 2 tane trabzan yapıyorum. Yani aslında V trabzan mantığı, ama V trabzanda normalde aralarda zincir çekilir. Burada zincir çekmiyoruz. Buradaki zincir hakkımızı şu kısımlardan kullanıyoruz. Bir kez daha gösterelim. Çok basit bir model. 3 zincir doladım. Bakın tam 2 tane trabzanın orta noktasına girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Doladım, tekrar aynı noktaya giriyorum. Ve bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunu, bitişi ve bir üst sıraya geçişi göstereceğim. Sonrası zaten tekrardan ibaret. Evet, sıra sonuna geldim bakın. Şimdi şöyle bir görüntü var. 3 tane zincirimi çekiyorum. Başına 2 kez doluyorum. Şimdi bakın şuradan sayıyorum. 1, 2, üçüncüsüne giriyorum. 1, 2, 3 seferde yukarı çıkıyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum bakın. Aynı başlangıçtaki gibi bitiriyoruz sıramızı. Şimdi örgümü çeviriyorum. 6 zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Yine aynı şekilde ikili trabzan gruplarının arasına ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Bakın. Arada 3 zincir. Yine bakın bir sonraki trabzan gruplarının arasına giriyorum ve buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Modelimiz bu şekilde. Mantık bu şekilde devam ediyor. İstediğimiz uzunlukta örebiliriz. Ben crop bir model düşünüyorum. Çok uzun örmeyeceğim. Şimdi belli bir boyutta öreyim. Bir de böyle modelin ilerlemiş haliyle örerek size göstermek istiyorum. Şimdi biraz örüp geliyorum. Evet, bakın şimdi ben modelimi belli bir uzunlukta ördüm. Toplam 27 sıra ördüm. Şu zincirlerden saydım, o şekilde 27 sıra ördüm. Şimdi 28. son sırayı da örerek göstereceğim. Örülmüş model üzerinden modelin mantığını çok daha rahat anlarsınız. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Doluyorum. Trabzan gruplarımın tam orta noktasına batıyorum. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir vesaire yok. 3 tane zincir çekiyorum. Şu iplere doluyorum. Bakın tam ikili trabzan grubunun orta noktasına giriyorum ve buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum, doluyorum. İkili trabzan grubunun tam orta noktasına giriyorum. Bakın bu şekilde. 3 zincir doluyorum. İkili trabzan grubunun tam orta noktasına giriyorum.
Evet bakın bu şekilde. Evet, iki parçayı da aynı şekilde ördüm. Aynı uzunlukta ve aynı genişlikte. Şimdi iki parçayı bakın gördüğünüz gibi hazırlıyoruz. Ön yüzleri dışa bakacak şekilde üst üste yerleştiriyoruz. Ardından da kenar kısımlarından bir miktar dikeceğim. Sadece kolu örebilmek için. O kenar kısımlarından az dikmemdeki sebep de üzerime giyip yaka genişliğini ona göre ayarlayacağım. Bunu da ayarlayabilmem için öncelikle kollarını bitirmem gerekiyor. Şimdi iğnemi takacağım ve kol kısımlarından biraz dikeceğim. Evet, iğnemi taktım. Ve şimdi sıra başından başlayarak şöyle bir 4-5 santim dikeceğim. Devamında kolları bitirdikten sonra boyun genişliğimi nasıl istiyorsam ona göre daha kapalı veya daha açık yapabilirsiniz. Evet, şimdi bakın kolun bir tanesini ben hazırladım. Şöyle çok güzel salaş, harika bir kol oldu.
Diğerini de birlikte hazırlayacağız. Şuradan bakın minik bir bölüm dikmiştim. Üzerime tamamen kollar bittikten sonra üzerime giyeceğim ve kalan kısmı ona göre ayarlayacağım. Kayık yaka bence gayet güzel olacak gibi görünüyor. Şimdi gelelim kolu nasıl yaptım. Bakın. Şuradan tepe kısmından tutuyorum. Bakın buradan 1, 2, şu boşlukları sayıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Bakın şu şekilde 14 tane boşluğum kol için ayırıyorum. Tekrar sayalım yanlışlık olmasın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet. Ardından da bakın şu 14.'nün tam bitiş noktalarından şöyle sabitleyelim. Örmeye başlayacağım. Bakın 14.'nün altta kalan trabzan noktalarından şöyle batacağım. Ve buraya bir sabitleme yapacağım. Hemen şöyle yapalım. Evet. Bu kısma böyle sabitledikten sonra ben zincirle iyice yerini belli ediyorum. Şimdi bakın. Şu ayırdığımız 14 tane bu tarafta, 14 tane bu tarafta, toplamda 28 tane kutucuk var. Ben şöyle ikili saydığım zaman 14 taneydi. Şimdi bu kutucuklarımızın her birine şöyle 3'er tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Her boşluğa 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Bakın şöyle bir görüntü var. Devam ediyorum. Trabzan üzerine hiçbir şey yapmıyorum. 1, 2, 3. Diğer boşluğa geliyorum. 1, 2, 3. Bakın. 1, 2, 3. Bakın bu şekilde şöyle kol için bütün çevresini sık iğne geçiyoruz. Yine emin olayım. Evet, diğerini de öyle yapmışım. Bir farklılık yaptım mı diye baktım. Bu şekilde bütün çevresini geçelim. Başladığımız noktada buluşalım. Evet, kol için ayırdığım kısmın çevresini sık iğnelerle geçtim. Şimdi bakın başladığım noktadayım. Şimdi ilk başladığım sık iğneye batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Şu an koltuk altı kısmındayız. Bakın burası tepe kısmı, omuz kısmı. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum, aynı noktaya giriyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlk 3 zincirimde trabzan sayıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Şöyle bakın sayıyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüsüne giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Normalde modelimiz böyleydi değil mi? Ama burada bu V'li trabzanların çok olup kolun aşırı esnemesini istemediğim için 4 tane atlayıp 5.'sine sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4. 5.'sine giriyorum. Sık iğne demişim, pardon. Trabzan grubumu buraya yapıyorum. Yanına bir tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Doluyorum bakın. 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. 5.'sine giriyorum. Ve trabzan grubumu yapıyorum. 3 tane trabzan grubum oldu. Devam ediyorum. 3 zincir çektim. 1, 2, 3, 4. 5.'sine giriyorum. Trabzan grubumu yapıyorum. Devam ediyorum. Yine 3 zincir, 1, 2, 3, 4. 5.'sine giriyorum. Ve trabzan grubumu yapıyorum. Şimdi toplamda 16 tane bu V trabzanlarımdan olacak. Diğer kolu o şekilde yaptığımda çok güzel oldu. Onu da şöyle düşünürsek eğer bakın.
8 tanesi bu tarafa, 8 tanesi diğer tarafa gelecek şekilde, daha orantılı ve güzel durması için. Şu an bakın 5.'sini yaptım. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4. 5.'sine girdim. Bakın bu şekilde. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 5.'sine giriyorum. Trabzan grubumu yapıyorum. 2, 4, 6, 7. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 5.'sine giriyorum. Yine trabzan grubumu yapıyorum. Şimdi şuradan bir sayalım emin olmak için, yanlışlık olmasın. Bakın şurası tam koltuk altı kısmı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yapmışım bu tarafa. Devam edelim. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Devam ediyorum. Bir tanesinin tam şu tepe noktaya gelmesini istiyorum. O yüzden de şöyle yapacağız. 1, 2, 3, 4. 5.'sine giriyorum. Bakın tam tepe noktaya denk geldi. Ve buraya ikili trabzan grubumu yapıyorum. Şöyle saydığımızda kaç tane olmuş? 2, 4, 6, 8, 9 tane olmuş. Devam ediyorum. Bu şekilde 16 tane trabzan grubunu sığdıracak şekilde örmeye devam ediyorum. 2, 3, 4, 5.'sine giriyorum. Bir, iki, üç, dört, 5.'sine giriyorum. Beşincisine giriyorum. Burada önemli olan iki koldaki sayıların birbirine eşit olması. Yani siz bu kolu daha geniş de yapabilirsiniz. Ama önemli olan iki kolun birbirine eşit olması. Ben diğerini o şekilde yaptığım için bunu da aynı sayıları tutturmaya çalışacağım. İki kolun birbiriyle uyumlu olması önemli. Sayalım kaç tane olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın şimdi kaç tane oldu, hemen sayalım tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir tanecik yerim kaldı. Bakın bir tane yapmam gerekiyor. Şurada kalan sayıyı önemsemeden tam orta noktasını bulup trabzan grubumu yapacağım. Bakın tam orta noktası şu kısım görünüyor. Hemen bu noktaya ikili trabzan grubumu yapıyorum. Bakın bu şekilde. Zaten trabzan grubuyla başlamıştık. 3 tane zincirimi çekiyorum ve ilk başladığım trabzan grubunu şöyle tepe noktasına batıyorum ve kaydırıyorum. Bakın bu şekilde toplamda 16 tane trabzan grubunu sığdırmış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkmayı ve devamını göstereceğim. 3 zincirle yukarı çıktım. Dibine hemen giriyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bundan sonra çok kolay. Yine bakın şu V trabzan grubu gibi aradan ayırıyorum ve buraya 2 tane trabzan yapıyorum.
3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Yine bakın trabzanların tam orta noktasına batıyorum. Bu V trabzan görünümünü vermek için. Ve buraya ikili trabzan grubumu yapıyorum. Döne döne öreceğiz. Bundan sonra artırma, eksiltme vesaire yok. 3 zincir, yine bakın orta noktasına battım. Ve ikili trabzan grubumu yapıyorum. Bakın bu şekilde kolumuzu döne döne istediğimiz uzunlukta öreceğiz. Ben bununla aynı uzunlukta öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüm, kaç santim ördüm onu sizinle paylaşacağım. Bakın döne döne öreceğiz. Ardından da şu alt kısımları dikeceğiz. Kenarlarından sık iğne geçeceğiz ve artık finalini yapacağız. Kenarlarından sık iğne geçtiğimiz zaman da bakın şöyle güzel bir görüntü olacak. Şimdi ben kolu tamamlayayım. Dikişlerle ve kenar sık iğnelerle devam edeceğiz. Evet, kol için yeterli uzunlukta ördüm. Üzerime denedim ve tam şu kısımlara geldi. Ve bu uzunluk benim için yeterli. Ve şimdi ben santim olarak ölçüsünü vereyim. Ama size tavsiyem tabii ki üzerinize giyip o şekilde boy uzunluğuna karar vermeniz. Şöyle ölçtüğüm zaman 48 santim uzunluğunda ördüğüm zaman benim için yeterli oldu. Şimdi modelimi döne döne hiçbir şey yapmadan sadece düz olarak ördüm. Bitişte de bakın şu koldan göstereyim. Bu şekilde sık iğne geçerek hem aşağıya doğru bir ağırlık olsun, kol yukarı çekmesin, hem de bitişimiz daha güzel ve hoş dursun diye bu şekilde bir sık iğne geçtim. Şimdi buna da geçeceğim. Sık iğnemi nasıl geçtiğimi hemen paylaşmak istiyorum sizlerle. Hemen yapalım. Bakın. Şimdi bulunduğum noktada sıramı kapattım. Direkt bir zincir çekiyorum. Bir sonraki bakın trabzanın tepe noktasına giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Boşluklara 3 tane zincirim vardı ya. 3 tane sık iğne yapıyorum. Trabzanın tepe noktasına geldim. Birinci trabzanın bir sık iğne. İkinci trabzanın tepe noktasına geliyorum ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde bakın. Boşluklara birer tane, toplamda 3 tane sık iğne. Trabzanın tepe noktasına da her bir trabzanın birer tane sık iğne yaparak bakın bu şekilde bütün çevresini geçiyorum. 3 zincirli kısma 3 sık iğne. Trabzanların tepe noktalarına 2 tane trabzanım var zaten. Birer tane sık iğne. Şimdi bu şekilde bütün kenarını geçelim. Ardından da bakın şöyle kol birleştirmesini yaptıktan sonra şu kalan kenar kısımlarını diktim. Bu şekilde bakın. Bu kısım da aynı şekilde. Şimdi şu alt kısma da aynı koldaki gibi bu 3 zincirli kısımlara birer tane sık iğne. Burada trabzanlar tersinden olduğu için bakın burada bir birleştirme noktası ön plana çıktığı için buraya da bir sık iğne. 3 sık iğne, 1 sık iğne şeklinde buraya da tamamen sık iğne geçelim. Yaka kısmına da aynı koldaki gibi birer tane bu trabzanların tepe noktasına, 3 tane de 3 zincirin üzerine. Birer tane trabzanların tepe noktasına, 3 tane de 3 zincirin üzerine sık iğne geçerek her tarafını yani kısaca sık iğne geçelim. Daha sonra da ütüleyeceğim ve geleceğim. Evet, son olarak da ütüledim ve gördüğünüz gibi üzerimde harika bir bluz oldu. Şuna bakar mısınız? Ben başta bu renkle nasıl olur diye de düşünmedim değil. Ama gerçekten şahane oldu. Şöyle arka kısımdan da gösterelim. Nasıl? Bence mükemmel oldu ve bu renkle de gayet güzel oldu. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, videolarım devamlı için ise kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.